Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tavada ev yapımı muhteşem bir lahmacun tarifi ile geldim. Tarifimizi ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık suyu uygun bir kaba alalım. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 5 su bardağı elenmiş unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, unu azar azar ekleyerek hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve 5 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Elastik bir hamur haline gelene kadar yoğuralım. Evet, hamurumu aynı kaba alarak 1-5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, iç harcı için 2 adet büyük kuru soğan kullandım. Soğanlarımı küçük olacak şekilde doğruyorum ve mutfak robotunun içine alıyorum. ...2-3 diş sarımsak kullandım. Mutlaka sarımsak ekleyin. Güzel bir aroma veriyor. Ve bir tutam maydanoz. Maydanozu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra robotun kapağını kapatıyorum. Ve ince olana kadar çekelim. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Bir tepsiye aldım. ...500 gram orta yağlı kıymam var. Mutfak robotunu alarak şöyle 1-2 saniye robotta çekiyorum. Evet, kıymamı da tepsinin içine alıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası. Kırmızı pul biber, karabiber, toz biber ve tuzu ilave ediyorum. 1 su bardağı domates suyu. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Tüm malzemeyi elimle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, iç harcım artık hazır. Üzerini kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. Evet, 5 dakika dinlendirdiğim hamuru tekrardan tezgah üzerine alıyorum ve toparlıyorum. Ortadan ikiye keserek küçük bezeler halinde kesiyorum. Yaklaşık 85 gram civarında bezelere kestim. Evet, bezelerimizi yuvarlayalım. Yuvarladıktan sonra mutlaka tezgah üzerinde 10 dakika dinlendirelim. Daha sonra un yardımı ile orta incelikte olana kadar açalım.
Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Evet, diğer bezeleri de aynı ebata gelene kadar açmaya devam ediyorum. Evet, bezelerim artık hazır. Hazırladığım iç harçtan bolca koyarak elimle her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ben 2 tavada pişireceğim için 2 tane hamuru hazırlıyorum. Diğerleri kenarda bekliyor. Evet, tavalarımızı ve tencerelerimizi orta ateşte önceden ısıtalım. Sıcak tavaya lahmacunlarımızı alalım dikkatli bir şekilde. Kapaklarını kapatalım. Orta ateşte yaklaşık 10 dakikada lahmacunlarımız hazır oluyor. Evet, ben 10 dakika sonra kontrol ettim. Altları pişmediği için biraz daha pişirmeye devam ediyorum. Tavalarım çok iyi bir şekilde ısınırsa 10 dakikada lahmacunlarımız pişiyor. Mutlaka lahmacunları pişirmeden önce tavalarımızı önceden iyi bir şekilde ısıtalım. Evet, kontrol ediyorum. Altı benek benek olduktan sonra hemen servis tabağına alıyorum. Diğerini de üzerine kapatıyorum. Evet, sıcak tavaya lahmacunlarımı alıyorum. Kapağını kapatarak kontrollü bir şekilde başından ayrılmadan pişirmeye devam ediyorum. Lahmacunlarınızın yumuşak olmasını istiyorsanız bir fırın kağıdı ile kapatabilirsiniz. Eğer çıtır seviyorsanız açık da bırakabilirsiniz. Evet, lahmacunlarımı bir yandan hazırlıyorum pişirmek için. Evet, kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra pişen lahmacunlarımı diğerlerinin üzerine alıyorum. Dilerseniz lahmacunları fırında da pişirebilirsiniz. Ama hiç fırın kullanmadan tavada da çok lezzetli çıtır çıtır lahmacun yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Üzerindeki kıymalar da çok güzel bir şekilde pişiriyor ve hamuru çıtır çıtır oluyor. Evet, son lahmacunlarımı da servis tabağına alıyorum.
Artık lahmacunlarım yemeğe ikrama hazır. Gördüğünüz gibi bol kıymalı, ev yapımı tavada çıtır çıtır muhteşem bir lahmacun hazırladım. Yanında soğan, maydanoz, havuçla ikram edebilirsiniz. Evet, lahmacunumu yemeğe hazırlıyorum. Piyazlık soğan, rendelenmiş havuç ve marul eşliğiyle. Gerçekten biz çok beğenerek tükettik. Sizlerin de bu tarifi deneyerek sevdiklerinize ikram etmenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.